Merhabalar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Mutlu bir gün diliyorum. Bugün 6 Ekim, günlerden Perşembe ve bugün şuna dikkat edin lütfen. Saat 15.46'ya kadar ay boşlukta. Günün büyük bir çoğunluğu sayılabilir bu. Ay boşlukta olacak. Kova burcunda bir boşlukta. Dolayısıyla ay boşluktayken ne yapmıyoruz? Herhangi bir konuda yeni bir işe girişmiyoruz. Zaten girişmeye çalışsanız da, başlamaya çalışsanız da illa bir sıkıntı çıkar. Engel çıkar, olmaz, işte yorulursunuz, boşuna enerjinizi harcarsınız. Zaten hiç de tavsiye etmiyoruz. Çünkü sonuç olarak adım atılsa da o işin önü kesilir, bir gecikmeye maruz kalır illaki. Dolayısıyla bugün bu saate kadar özellikle daha sakin, daha rutin, biraz daha relax böyle bir gün yaşamanızı, geçirmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Ay Kova burcunda olduğuna göre mesela eşimiz, arkadaşımız, dostumuz, onlarla mesela herhangi bir alışveriş, duygu alışverişi olabilir. Bir şeyleri paylaşabilirsiniz. Toplumsal konularla ilgilenebilirsiniz, haber okuyabilirsiniz, biraz daha yenilikçi olabiliriz. Daha çok bilgi alışverişi burada ön planda olacaktır. Sosyal medya, sosyal platformlarda zaten çok haberler duyacağız. Hepimizi ilgilendiren bu arada. Mesela torba yasalarla ilgili bir şeyler olacak. Mesela onları konuşuyor olacağız belki. Vesaire böyle bir gün. 15.46'dan sonra ay balık burcuna geçecek ve bütün gün hiç açısı yok. Bugün gökyüzünde temel bir açı yok zaten. Yine bir hareket söz konusu olacak tabii ki, bir özgürlük alanı olacak, bir herhangi bir girişim, bir yenilik olacaktır. 12. burç bu arada, dikkatinizi çekerim. Ve ay şu an dolunay fazına doğru ilerliyor. Bu da şöyle bir enerjiyi aktif edecektir arkadaşlar, geri plan olduğu için. Sağlıkla ilgili konular, konuşulmamış ve konuşulması gereken gizli kalmış konular olabilir. Veya bu konularda bazı araştırmalar yapmak, kendimizi bir şeylere hazırlamak için bir süreç olarak düşünebilirsiniz bugünü. Su grubu olduğu için duygusal olarak çok hassas, daha duyarlı ve merhamet duygularının da öne çıktığı bir enerji aktif olacak. Sanatsal olarak oldukça yaratıcı olacağımızı söyleyebilirim. Sonuç olarak önümüzdeki 2,5 gün ay balık burcunda olacak ve tabii ki Neptün'e de kavuşacak bu arada. Şimdi onu da geleceğim. Çok önemli olacak bu arada bu sefer bu. Ve bizim hayatımızda bu dolunay fazına doğru ilerlediğimiz için bazı şeyleri daha böyle belirgin hale getirebilir. Şimdi dikkat etmemiz gereken ve bütün burçlarımızı söyleyeceğim bugün. Özellikle Mars'ın Neptün'le karesi. Şimdi bugün ve yarın daha çok aslına bakarsanız aktif. Ve Mars'ın Neptün'le karesi bu senenin sonuna kadar sürecek. Çünkü Mars biliyorsunuz İkizler Burcu'nda retro yapacak. Dolayısıyla biz buna her zaman bu süre içerisinde biraz dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi bununla ilgili aslında bazı ipuçları vereceğim hepinize. Bu arada derecesini söylüyorum. 23 derece değişken grup burçlar en çok şu anki transitten, mesela yarınkinden diyelim, etki alır. Mars, Neptün karesi tam kesinleşmedi ama kesinleşmeye doğru gidiyor. Yükselen Koç ve Koç burçları 12. eviniz etki alıyor. Gizlilikle ilgili konular, beklenmedik bazı gelişmeler olabilir. Yakın çevreyle olan ilişkileriniz, bir takım arka planda yürütülmeye çalışılan konulara dikkat edin. Özellikle dikkat edin. Çünkü Mars Neptün karesi aldatıcı ve yanıltıcı olabilir. Duyulacak, gelişecek konulara, atılacak imzalara, girişilecek işlere, özellikle Koç ve yükselen burcu Koç olanlar bu Neptün Mars karesine dikkat etsinler. Evet, Boğa ve yükselen burcu Boğa olan arkadaşlar, sosyal platformlarınız, sosyal ilişkileriniz, eş dost çevreniz, bunlara dikkat edin. Dostunuzu, düşmanınızı iyi belirleyin, iyi ayırt etmeye çalışın lütfen. Özellikle çocuklarınızla olan ilişkileriniz olabilir, ilişkilerde yanılabilirsiniz. Hani duygusal anlamda da bunu geçerli olabileceğini söylüyorum. Ekonomik anlamda aynı şekilde, ama özellikle sosyal çevrenizdeki ilişkilerinizi etkileyebilir. Yanıltıcı durumlar söz konusu olabilir. Dikkat etmeniz gerekebilir. İkizler ve yükselen burcu ikizler sizin için çok önemli. Kariyer eviniz hayatınızın tepe noktası. Özellikle bu süreçte yükselen burcu ikizler, hele de 23 derecelerde bir mesela MC yerleşimi olan bir ikizlerseniz gerçekten daha da dikkat etmeniz gerekiyor. Mesleki anlamda mesela önemli geçişler, özellikle kariyer planları, iş hedefleri yaparken lütfen dikkat edin ve aileyle ilgili konularda bir takım kararlar alırken de yine daha dikkatli olun lütfen. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlara çok fazla etkisi olmayabilir. Ama hassasiyetleri daha artacaktır tabii ki. Sonuç olarak su grubusunuz. Ama
daha çok sosyal konular, kültürel konular, seyahatler gibi alandan hatta pozitif bazı gelişmeler bile yakalayabilir sevgili yengeçler, ama gizli düşmanlıklara karşı da dikkat etmenizi o alanda daha doğrusu tavsiye ederim. Evet, aslan ve yükselen burcu aslan olanlar paranıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde özellikle bankalarla ya da devlet kuruluşlarıyla veya böyle resmi yerlerle olan para alışverişleriniz, özellikle ortaklı işler vesaire, buralarda bazı etkiler alma olasılığınız var. Siz de direkt etki almıyorsunuz. Hani çok etki alacağını zannetmiyorum ama yine de hem gelir kaynaklarınızı hem de gider dengenizi iyi kontrol edin. Özellikle yatırımlarınıza, birikimlerinize daha dikkatli yaklaşın. Başak ve yükselen burcu Başak olanlar tabii en fazla bu kare sizi etkileyecek sevgili Başaklar. Özellikle ortak yapılan işler varsa şu anda gündeminizde 23 derecelerde bir Balık, Başak, İkizler, Yay gibi yerleşiminiz, özellikle 7. ev girişiniz varsa burada özellikle paraya bağlı konularda olabilir. Biraz daha temkinli olun. Yanılıp yanılmadığınızı ilk kontrol edin lütfen. Tabi burada güneşiniz falan da etki alıyorsa daha da ciddi olabilir. Dalgınlık olur çok ciddi şekilde, hem ortaklı işlerde hem de genel rutin, mesela evlilikler için de aynı şeyi söyleyebilirim. Terazi ve yükselen burcu terazi olanlar bu alanda biraz yediklerine, içtiklerine, sağlıkla ilgili konulara daha çok dikkat etsinler. Siz de çok direkt etki almıyorsunuz bu arada. Yükselen veya güneşi terazi olan arkadaşlar. Ama sağlıkla ilgili konular, işte hem bu önümüzdeki 2 gün hem de aslında bu yılın sonuna kadar beslenme ile ilgili konulara dikkat edin. Gıdalarınıza dikkat edin. Çalışılan yerdeki çalışıyorsanız mesela birlikte çalıştığınız insanlar vesaire oralarda çalışabilir zaman zaman. Evet, akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar yine çok etki almayan bir burç grubusunuz, su grubusunuz. Size daha da romantik yapabilir aslında. Romantizm için çok iyi 5. evinizde çünkü bu etki alıyorsunuz. Aslında bu önümüzdeki 2 günde hem romantizm için, çocuklarla ilgili konular, hatta oralarda bazı sürpriz haberler alacak bazı özellikle yükselen burcu akrep olan arkadaşlar. Fakat ben geçen günkü bu hafta yaşayacağımız dolunay videosunda da bunu aynısını söyledim, gene söyleyeyim. Finansal konularda mesela bazı kağıtlarla, işte borsayla falan ilgilenen bir yükselen akrepsiniz, kayıplar getirebilir, oraya siz de dikkat edin. Yay ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar, evet değişken grupsunuz ve bu Mars'ın Neptün'ün karesi sizi etkileyebilir. Özellikle ev içinde, ailevi konularda, yaşadığınız yerle ilgili. Mesela olasılık söylüyorum, bir evinizde suyu açık bırakırsınız, su basar. Mesela olabilir, olma ihtimali var, ona dikkat etmeniz gerekiyor. İlişkilerinizle yapacağınız anlaşmalar, atacağınız imzalara bu dönemde özellikle 23 derecelerde bir yerleşimi olan yaysanız daha dikkatli olun. Özellikle yarın için bunu söylüyorum. Önümüzdeki 2,5 gün cumartesi gününe kadar etkili olacaktır. Bugün zannetmiyorum bir sıkıntı çıkacağını, ama bu alanlarda siz de özellikle mesela ev alışverişi, satın alma vesaire önemli konularda mesela imzalar atarken falan ya da bir Ar-Ge iyi yapın. Böyle bir gündeminiz varsa. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar 3. eviniz mesela bugün önümüzdeki 2,5 günde zaten gündeminizde. Böyle yakın çevrenizde olan bağlarınızı bir kontrol edin. Efendim sosyal medyanızı, iletişim içinde olduğunuz kişileri mesela trafikte olabilir. Hatalar, dalgınlıklar verebilir. Burada bir şeyler gözünüzden kaçabilir. O yüzden siz de bu alana biraz daha dikkat edin. Seyahatler veya böyle ticari anlaşmalarla ilgili bir gündeminiz varsa belki daha da dikkatli olmanız gerekiyor bu önümüzdeki 2,5 gün boyunca. Kova ve yükselen burcu kova olanlar, siz parayla ilgili konularda buna dikkat edin. Yatırımlarınıza, kazançlarınıza, neyi nereye, ne zaman, nasıl harcayacağınıza biraz daha özen gösterin. Yanıltılabilir, dolandırılabilir veya böyle bir hani niyete girmiş insanlarla da karşılaşabilirsiniz. O yüzden tabii ki dediğim gibi 23 derecelere eğer yakın bir burada gezegeniniz varsa etki alırsınız 2. ev girişiyle birlikte. Direkt etki almıyorsunuz ama tabii parasal anlamda buraya aslında dikkat etmek gerekiyor. Gerçi şu anlamda hani Mars hava grubunda kovalara iyi açı yapıyor. Hava grubunda olduğu için ciddi bir zarar göreceklerini düşünmüyorum ama yine de biz tedbirli olalım. Balık ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar tüm alanlarda etki alabilirsiniz. Beslenmenizden tutun da hayatınızda vereceğiniz önemli kararlarda,
Bazı uyuşukluklar da yapar bu arada. Mesela bu Neptün Mars karesi insanı uyuşturur böyle. Hani sanki ağır bir tedavi görmüşsünüz ya da çalmışsınız gibi de uyuşturur bu arada. Onu da söyleyelim. Genel olarak yani aslında hepimizin dikkat etmesi lazım. Balıklar daha fazla dikkat etmeliler. Sevgili arkadaşlarım, bu önemli bir konu olduğu için bugünkü yayını buna ayırdım. Çünkü ay zaten balık burcunda. Bugün dediğim gibi tekrarlıyorum, temel bir açı yok. Biraz daha sakin, relax bir gün geçireceğiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. İyi şeyler düşünün lütfen. Güzel şeyler düşünün. Güzel şeyleri kendimize çekelim. Görüşürüz, öpüyorum sizi.